Merhaba Snori izleyicileri, ben Mehmet Emre İnal. Bugünkü videomuzda mitolojinin ne olduğunu, amacını, etimolojisini, mitolojide adı geçen önemli isimleri ve ilk mitleri ele alacağız. Dilerseniz videomuza başlayalım. Mitoloji, günümüzde pek çok sanat dalına ilham kaynağı olmuş olan, filmlerden tiyatro oyunlarına, şarkılardan bilgisayar oyunlarına kadar geniş yelpazede yer alan efsanelerin yanı sıra aslında geçmiş zamanda yaşamış insanların kültürlerinde yer alan oldukça önemli bir olgudur. Mitoloji farklı kültürlerin nesilden nesile aktararak günümüze kadar getirdiği tanrılar, tanrıçalar, çeşitli kahramanlar ve doğaüstü varlıklardan oluşan efsaneler bütünüdür. Mit olarak da bildiğimiz bu efsaneler geçmiş zamanda yaşamış ilkel kavimlerin evrenin yaratılışı, insanın yaratılışı, doğa olaylarını sorgulamasıyla oluşmuş, hatta insana ait olan düşünce, sevgi, nefret, aşk, rüya gibi kavramları sorgulamasıyla oluşmuş efsanelerdir. Yani kısacası varoluşsal soruları cevaplama arzusu mitlerin oluşmasında oldukça önemlidir. Öncelikle mitoloji kelimesi nedir, nereden gelir, nasıl oluşmuştur? Gelin bir göz atalım. Mitoloji, antik Yunanca'daki mitos ve logos kelimelerinin birleşimiyle oluşur. Mitos, söylenen, duyulan söz, logos ise akıl, söz ve bilimle alakalıdır. Yani mitosun ve logosun birleşmesiyle söylence bilim ortaya çıkar. Söylence bilim yani mitoloji, geçmiş zamanda yaşamış insanların efsanelerini, inançlarını ve ritüellerini araştırmak üzere oluşmuştur aslında. Mitolojinin izlerini insanlık tarihinin en eski dönemlerinde bile bulabiliriz. Mezopotamya'daki Sümer mitlerini buna örnek verebiliriz aslında. Gılgamış destanı bilinen yazılı en eski efsanelerden birisidir. Gılgamış destanında yaşam ve ölüm arasındaki sorgulama açık ve net görülmektedir. Aynı zamanda Mısır mitolojisi de hakkında bilgi sahibi olduğumuz en eski mitolojilerden birisidir. İskandinav ve Yunan mitolojisi efsaneleri ise Batı kültürünün şekillenmesinde oldukça önemli rol oynar. Örneğin günümüzde İngilizce haftanın günleri bile İskandinav mitolojisinden gelmektedir. Perşembe, Thursday yani torun günü, Thursday'den evrilmiştir. Ya da Cuma, Friday aslında Freya ve Frigg'in günüdür. İsimleri aynı anlama gelen bu iki kişinin aynı kişi olabileceği düşünülmektedir. Aynı şekilde Salı, Tuesday, savaş tanrısı Tüv'den gelmektedir. Pazar, Sunday, eski Norse adıyla Sol, Cermen kültüründeki adıyla Sunna olarak bilinen, güneşin personifikasyonu olan tanrıçadan alır adını. Pazar, güneşin günüdür. Çarşamba, Wednesday ise Odin'in Cermen mitolojisindeki adı Woden'dan evrilmiştir. Woden'ın günüdür aslında çarşamba. Zaten genellikle mitoloji denildiğinde akıllara ilk Yunan, İskandinav ve Mısır mitolojisi gelmektedir. Bu mitler popüler kültürde hala şarkılara, filmlere, oyunlara, kitaplara ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Söylenceler antik çağdan günümüze çeşitli şairler, ozanlar, tarihçiler, gezginler aracılığıyla ulaşmıştır. Arkeolojik buluntuların da payı bunda oldukça büyüktür. Şimdi ise sizlere bu şairlerden, ozanlardan bahsetmek istiyorum. Mitolojiyi günümüzde biliyorsak ve konuşabiliyorsak bahsi geçen isimlere teşekkür etmemiz gerekiyor aslında. Sizlere en bilinen isimlerden bahsetmek istiyorum. Milattan önce 9. yüzyılda yaşadığı düşünülen Homeros, Yunan mitolojisi anlatımının yanı sıra Batı edebiyatının da en önemli şairlerinden birisidir. Truva Savaşı'nı konu alan İlyada ve savaş sonrasında Odysseus'un macerasını anlatan Odisea destanlarının yazarı olarak bilinir. Doğduğu yer tam olarak bilinmese de İonya bölgesinde özellikle İzmir ya da Sakız Adası'nda doğduğuna dair güçlü iddialar vardır. Aynı şekilde 8. yüzyılda yaşamış olan Hesiodos da Yunan mitolojisinin günümüze ulaşmasında önemli bir rol sahibidir. Hesiodos, antik dönemin en önemli şairlerinden birisi olarak kabul edilir. Yunan mitolojisi ile ahlak anlayışının temelini atan eserler yazmıştır. Kendisinin de Anadolulu, İonya kökenli olduğu söylenmektedir. En bilinen eserleri ise Tegonya ve İşler ve Günler'dir. Tegonya ile evrenin ve tanrıların nasıl doğduğunu anlatırken Yunan mitolojisinin tanrılar hiyerarşisini de sistematize etmiştir. İşler ve Günler ise tarım, günlük yaşam ve ahlak öğütleri içeren bir eserdir.
insanın emeğini ve alın terini yüceltir. Euripides, Sofokles, Esilos gibi çeşitli tragedya yazarlarının payı da antik Yunan mitolojisini günümüze ulaştırmada oldukça büyüktür. İskandinav mitolojisini ise günümüze ulaştıran isimler daha çok geç döneme tarihlendirilmektedir. Milattan sonra 12. 13. yüzyılda yaşamış, kanalımızın da isim babası olan Heimskringla ve Nesiredda'nın yazarı İzlandalı tarihçi Snorri Sturluson ve aynı dönemde yaşamış, Danların tarihi anlamına gelen Gesto Danorum adlı eseriyle bilinen Danimarkalı tarihçi Saxa Grammaticus gibi isimler İskandinav mitolojisini günümüze ulaştıran önemli kişilerdir. Snorri Sturluson ve Saxa Grammaticus kendileri eski İskandinav inancına mensup olmadıkları için, birer Hristiyan oldukları için eski İskandinav mitolojisi şiirlerine sadık kalmamışlardır. Çoğu zaman efsanelere çeşitli eklemeler ve değişiklikler yaptıkları aşikardır. Ancak milattan sonra 9. yüzyılda yaşamış Bragi Bodasson gibi çeşitli skaldların yazdığı şiirler günümüzde İskandinav mitolojisine sadık şekilde kalabilmiş önemli kaynaklar olarak bilinmektedir. Çünkü bu skaldlar eski İskandinav inancına mensup kişilerdi. Skald olarak bahsettiğim bu isimler Viking çağında yaşamış ozanlardır aslında. Skald şiirleri, Snorri'nin Edda'sı, Saxo'nun Gesto Danorum'u dışında aynı zamanda anonim şiirlerden oluşan şiirsel Edda da İskandinav mitolojisi hakkında oldukça önemli bir kaynaktır. Tarih boyunca insanlar tarafından oluşturulmuş bu efsaneler yalnızca birer hikaye değil, aynı zamanda geçmişten günümüze insanlar arasında önemli bir kültürel köprüdür aslında. Şu anda baktığımızda bile filmlerin, oyunların, şarkıların yanı sıra birçok önemli marka, çeşitli futbol takımları, spor takımları mitolojik isimler kullanmaktadır. Bu bile aslında bu kültürel köprünün önemini bizlere açıkça gösteriyor. Şu anda günümüzde inanç olarak bakılmasa da mitolojik efsaneler, mitolojik karakterler aslında hala aramızda. Yunan, Roma, Mısır, İskandinav mitolojileri günümüzde en bilinen mitolojilerdir. Bunun yanı sıra hemen hemen her kültürün geçmişte inandığı farklı bir inanç mevcuttur. Daha az bilinen olarak tanımlayabileceğimiz Sümer mitolojisi, Babil mitolojisi, Türk mitolojisi, Arap mitolojisi, Afrika mitolojileri dünya mitolojisinde önemli bir yer edinir. Daha saymadığım birçok mitoloji mevcut. Ve de tüm bu mitolojiler birbirleri arasında sıklıkla benzerlik gösterebilmektedir. İlerleyen videolarda da sizlere bu benzerliklerden sıklıkla söz edeceğim. Kültürler arası etkileşim bu benzerliklerin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Hatta bu benzerlikler farklı mitolojilerin yanı sıra günümüz dinlerine bile aktarılmıştır. İşte bu yüzden mitoloji hem geçmişe ışık tutar hem de günümüz dünyasına ilham vermeye devam eder. Her bir mit aslında insanlığın evrene, hayata, kendi iç dünyasına dair sorgulamalarının birer yansımasıdır. Bu videomuzda mitolojinin ne olduğundan, amacına, kökenine, ilk örneklerine, önemli isimlerine yer verdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu arkadaşlarınıza önermeyi, videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz içerikleri yorumlarda belirtirseniz de çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.